Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Yakup aleyhisselamın ömrünün son demindeyiz. Milattan önce 3084 yılı. Bu tarihten 4 yıl kadar evvel Yakup aleyhisselamın Yusuf aleyhisselamın ziyaretiyle başlıyor Yakup aleyhisselamın son günleri. Yakup aleyhisselam bu son günlerini tamamlamak üzere Yusuf aleyhisselamın yanına gittiğinde evlatları da yanında. Zira bu bir devlet karşılaşması diye tabir edebiliriz. Yakup aleyhisselam özellikle Yusuf aleyhisselamın son dönemde Beni İsrail'e özellikle yapmış olduğu o büyük atılımlar sonucunda dini mübini, özellikle Kuzey Afrika, Batı Avrupa'nın etkisi altına alması ve yeniden güçlü ve kuvvetli bir dönem geçiriyor olması, aynı dönem aynı zamanda Yusuf Aleyhisselam'ın da son günlerini kapsıyor. Çünkü biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın vefatından yaklaşık 4 ay sonra vefat ediyor olacak. Dolayısıyla Yakup Aleyhisselam'ın vefatından sonraki süreci Yusuf Aleyhisselam'ı işlerken onun nihayetinde beyan ediyor olacağız Allah nasip ederse. Efendim, bir devlet karşılaşması dedik çünkü Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın artık hükümdarı rolünde değil ama Mısır'da oldukça etkili bir isim, Maliye Bakanı ama aynı zamanda yardımcısı yöneticilerin. Dolayısıyla o bölgesel etkinliğini bir kardeş hükmünde, kardeş devlet hükmünde yürütmekteler. Mısır'la kurulan ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve bu geliştirmenin artık bir devlet nizamnamesine getirilmesi ve karşılıklı ilişkilerin daha uzun yıllara dayanan bir formülle çözmeye niyet etmiş durumdalar. Dolayısıyla Yakup Aleyhisselam beraberine aldığı 11 evladıyla beraber Yusuf Aleyhisselam'ı ziyarete gidiyor. Yusuf Aleyhisselam bu gelişlerinde Yakup Aleyhisselam'ın beklenen tazim noktasında ayağa kalkmıyor. Çünkü yaşadığı ülkede özellikle devlet adamlarının bir başkasına karşılık ayağa kalkması doğru bulunmuyor. Yusuf Aleyhisselam Beni İsrail'in ya da o bölgedeki insanların buna karşılık hani babasına özel bir ihtimam gösterdiği tarzında veya buna benzer bir şeyle karşılaşmaması için tabiri caizse bu noktada bir hatayla ayağa kalkmamayı tercih ediyor. Dolayısıyla Yakup Aleyhisselam'ın bu andan itibaren hafif bir gönlü kırılıyor. Bu gönül kırgınlığını biz Yusuf Aleyhisselam'ın çocuklarından artık bir peygamber gelmeyişiyle karşılık buluyoruz. Ana babaya itaatin ve onlara gösterilecek olan saygı ve ehemmiyetin tarihteki en önemli yaşanmış vesikalarından biri olarak karşımıza çıkıyor bu durum. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da İslam dinini yaygınlaştırmış durumda. Kendisinden sonra gelecek olan firavunların varlıklarından haberdar, bununla ilgili olarak da ümmetini sürekli uyarmakta. Yusuf Aleyhisselam'ın ayağa kalkmamasıyla beraber ondan sonra bir peygamberin gelmeyecek olması belki de Musa Aleyhisselam'ın bölgede yaşayacağı sıkıntılı günlerinde habercisi. 4 yıl boyunca Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın yanında kalarak tabiri caizse onun son deminde Yusuf Aleyhisselam'a yardımcı oluyor. Devlet yönetimini Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri yürütüyorlar İsrail tarafında. Mısır İsrail'in barış halinde İslam'ın yayılması için mücadele etmekte ve bu noktada Mısır'ın bazı zamanlarda geri kaldığını da görüyoruz. Özellikle Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine her seferinde destek vermeye çalışması Mısır ahalisi tarafından kardeşlerini kayırıyor şeklinde bir söze de sebep olmakta. Bu Yusuf Aleyhisselam'ı oldukça üzüyor çünkü bunun bir İslam davası olduğuna dair söylemi toplum tarafından anlaşılması gittikçe zorlaşıyor. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri ise bu dönemde Kuzey Anadolu'dan Güney Anadolu'ya kadar bütün bu coğrafyada, Kafkaslara kadar, ta içerilere kadar İslam'ın yaygınlaştırılması ve İslam'a karşı çıkabilecek olan problemlerin engellenmesi için mücadele ediyor. Yeni ticaret yollarıyla beraber dinin yaygınlaştırılması için mücadele ederken toplumlar bu sefer de Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarının para için bu işi yaptıklarını, Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da, Yakup Aleyhisselam'ın diğer çocuklarının bugünkü İsrail'de yönetimi sürdürmelerinin kendi dünya menfaatlerinin ne kadar faydası olduğunu söylemini devam ettiriyorlar. Yakup Aleyhisselam bu aşamanın hem kendisi hem ümmeti için her zaman derleyip toplayıcı olabilmesi adına
hacca gitmeye niyet ediyor ömrünün son günlerinde, son zaman diliminde. Bu hacda Hz. İsmail Efendimizin çocuklarıyla beraber bir araya getiriyor, elleriyle ellerini kavuşturuyor. Yusuf Aleyhisselam'ın 10 evladı geliyor bu hacca. Yusuf Aleyhisselam gelemiyor, devlet yönetimi için işin başında olmak zorunda. Ancak bu dönem içerisinde kardeşler el ele tutuşmuş bir şekilde birbirinden kopmamak ve ayrılmamak üzere söz vermeleri gerektiğini söylüyor Yakup Aleyhisselam. Çünkü Beni İsrail'in her ne kadar kuzeyde büyük bir başarıyı elde etmiş olsa da güney bölgesinde İsmailoğullarıyla beraber hareket etmedikleri müddetçe büyük bir kayıp oluşacağı anlamına geldiğini ifade etmeye çalışıyor. Elbette ki bu durum ne yazık ki uzun bir müddet boyunca unutulacak ve bu unutulmuş dönem şimdi yavaş yavaş Yusuf Aleyhisselam'ın vefatıyla beraber gündemimize gelmeye başlayacak. Yakup Aleyhisselam haccın dönüşünde Yusuf Aleyhisselam'a son 40 gün kalaya kadar beraberinde bulunuyor, ümmete hayrı söylemeye devam ediyor. Gelecek fitnelerden haber veriyor. Zaten Yusuf Aleyhisselam'a söylemiş olduğu bu fitneler kıssası daha sonra Yusuf Aleyhisselam'ın vefatından önce de ortaya çıkacak. Yakup Aleyhisselam uzaklara bakıyor ve dünyanın büyük bir karmaşaya doğru gidebileceğini söylüyor. Özellikle hacda kardeşliği yeniden altını çizip vurgulamasındaki gayreti pek çok kitle tarafından anlaşılamıyor olsa gerek, son 40 gününde çok defa sessizlikle durumu sözleriyle ifade etmeye çalışıyor. Farklı şekilleriyle Beni İsrail'i uyarmaya çalışıyor tabiri caizse. Vefatına son 40 gün kalaysa artık bu beldeyi terk etmesi gerektiğinin farkına varıyor Yakup Aleyhisselam. Çünkü ölmeden evvel Mısır'da kalmak istemiyor. 40 gün kala yola çıkmaya hazırlanıyor ve o yolculuğa çıkarken Yusuf Aleyhisselam kendisine soruyor. Babacığım, nereye gidiyorsun? Yakup Aleyhisselam son günlerinde, tabii kimse bunu bilmiyor ama Yakup Aleyhisselam bunun farkında, neden gittiğini soruyor ve Yakup Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Mekke'de güneşin Kabe'ye girdiğini gördüm. Kabe-i Muazzama'ya güneşin girmesi büyük bir zatın ölümüdür. Aynı zamanda dünyanın büyük karmaşasıdır. Çünkü Zat-ı İlahi'nin tecelli merkezine güneşin gelmesi büyük bir değişim sürecinin habercisidir. Güneş değişimdir. Eğer Kabe-i Muazzama'nın içine girdiyse bu değişim dünyaya zarar verecek demektir. Sen buradan çıkamayacaksın der Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'a. Ama diğerleri buradan çıkacak. Diğerleri olarak kastettiği elbette Musa Aleyhisselam ve sonrasında yaşanacaklardır. İshak Aleyhisselam'ın kabrinin yanı başına gömülmek üzerine getirildiğinde artık geriye son 3-4 günü kalmıştır. Yakup Aleyhisselam sırtını yasladığı duvarda hayrı beyan etmek için diğer evlatlarının yanına getirir. Yine bir hasretle ayrılıyorum der. Yusuf Aleyhisselam'dan uzak kalışını beyan eder. Yine bir hasretle hasrete gidiyorum der. Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam ve dahi kendisinden önce gelmiş peygamberler ve gelecek olanlar ve dahi Allah-u Zülcelal ile yaşayacağı buluşmayı evlatlarına anlatıyor. Bütün bu süreç bizlere aynı zaman diliminde Yusuf Aleyhisselam'dan haberdar olma gerekliliğini doyuruyor. Tarihteki büyük kopuş öncesinde. Yani tarihteki kitaplarda bize söylenmiş olan yanlış ibarelerle doldurulmuş o boşluğu doldurmadan önce Yusuf Aleyhisselam'dan da kısaca bahsediyor olmamız gerekecek ki o an bizlere Yecüc, Mecüc ve dahi Zülkarneyn Aleyhisselam'dan işaretleri gösteriyor olacak. Tarihin o büyük kopuk anına gitmeden evvel son durağımız Yusuf Aleyhisselam olacak. Allah nasip ederse hem kendisini hem yaşadığını hem vefatını hem de devrini anlatıyor olacağız. Tabii ki yarından ve ondan sonraki günlerde inşallah. Efendim yarın görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.